Mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün de en lezzetlisinden zeytinyağlı yaprak sarma tarifi. Tarifimize başlamadan önce ön hazırlık olarak salamura yapraklarımızı 2-3 dakika sıcak suda beklettim, yıkadım, süzgece alıp suyunu süzdürdüm ve sarmamızın iç harcının malzemeleri 2,5 kilo salamura yaprak, 8 su bardağı pirinç, 4 orta boy kuru soğan, 20 diş sarımsak, 4 orta boy domates, 80 dal maydanoz, 2 tatlı kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı nar eşkisi, 4 tatlı kaşığı biber salçası, 3 yemek kaşığı domates salçası, 400 gram kıyma, 4 çay bardağı zeytinyağı, 4 tatlı kaşığı pul biber, 4 tatlı kaşığı nane, yeterince tuz, su, 2 tatlı kaşığı limon tuzu, limon dilimleri. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben videoda 4 tatlı kaşığına yakın limon tuzu kullandım. Fakat çok eşki olmasını istemiyorsanız bir de kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı da kullanabilirsiniz. Biz biraz eşki sevdiğimiz için ben biraz fazla kullandım. Hemen yapımına başlıyoruz. Yaprak sarmamızın ön hazırlık olarak öncelikle içine hazırlamak için kuru soğanlarımızı şöyle incecik güzelce doğradım. Artı maydanozlarımızı da güzelce doğradım. Domatesimizi de rondodan geçiriyoruz. Samırsaklarımızı da dövecekle güzelce iyice dövdüm. Ve şimdi hemen sarmamızın içini hazırlıyoruz. Öncelikle kabımıza pirinçlerimizi aldım. Hemen üzerine baharatlarımızı, karabiber ve pul biber, salçalarımızı, domates salçası, biber salçası, kıymamızı, maydanozumuzu, samırsaklarımızı da alıyorum. Şöyle güzelce 4 yemek kaşığı kadar da nar eşkisi ilave ediyorum. Hemen üzerine incecik doğramış olduğumuz soğanlarımızı da ilave ediyorum. Soğanlarımızı da elimde güzelce incecik doğradım. Rendeden veya rondodan yapmıyoruz. Sarmamızın daha lezzetli olması için. Şöyle ben şimdilik 4 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Sarmamız da tuzlu. İçimizi hazırlarken salçanın da tuzu var. Ona göre orantılı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Direkt rondodan çekmiş olduğum domateslerimi de ilave ediyorum. Hemen güzelce iyice yoğuruyorum. Yoğurduktan sonra da zeytinyağımızı ilave edeceğim. Öncelikle yoğurma işlemimiz var. Tüm malzememizi güzelce iç içe geçmesi için yoğurmamız gerekiyor. Güzelce iyice yoğurdum sarmamızın içini. Hemen en son aşamasında zeytinyağımızı güzelce ilave ediyorum. Şöyle güzelce zeytinyağımızla da harmanladıktan sonra 15 dakikaya yakın dinlendireceğim arkadaşlar. Daha sonra sarma işlemimize devam edeceğiz. Şunu da söylemek isterim. Maydanozun sap kısımlarını ayıkladım. Bu şekilde doğradım iç kısmını. Ve şöyle tamamen karıştırdım. İçimiz hazır. Bir 15 hatta yarım saat beklese de olur. Dinlendikten sonra sarma işlemine geçelim. İç harcımızı güzelce dinlendirdim. Şöyle yapraklarımı da tezgaha serdim. Hep aşama aşama bu şekilde olacak arkadaşlar bitirene kadar. Ve yarım tatlı kaşığı kadar şöyle güzelce iç harcımızı yapraklarıma alıyorum. Tabii ki tüm yapraklarıma ilk önce iç harcımı alacağım. Daha sonra sarma işlemine başlayacağım.
Yapraklarımıza iç harcımızı aldım. Hemen sarma işlemine başlıyorum. Şöyle ince olması için iç harcımızı yine elimizde şöyle kontrol ediyorum. Fazla geleni hemen alıyorum. Baştan başlıyorum. Üst kısımları üste attıktan sonra kenarlarını da alıyorum. Ve hemen sarıyorum. Tüm sarmalarımızı yapmıştık, hazırladık, güzelce sardık. Şu şekilde bir aparatım var. Sarmalarımızın dibi tutup yanmasın diye tencereme alıyorum. Ve hemen içerisine tüm sarmalarımızı güzelce diziyorum. Sarmalarımızı içerisine aldığımız zaman biraz yayılır. Elimizde şu şekilde yiterek sıkıştırabiliriz. Bu şekilde daha iyi ve dağılmadan pişer. Ve tüm sarmalarımı tamamen tencereme aldıktan sonra geliyorum. Güzelce sarmalarımızı tenceremize dizdik ve hemen üstünün sos aşamasına geçiyoruz. Sarmamızın suyunu ayarlıyorum. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar limon tuzu ilave edeceğim. Eğer elinizde sumak varsa sumak suyu da olur. Ben limon tuzu ilave etmek istedim bugün. 4 tatlı kaşığı da dolu dolu nane ilave ediyorum. Suyumuzu da ilave ettim. Şöyle 1 litre ilave edeceğim. Bir taraftan da ocakta su kaynatacağım arkadaşlar. Suyunu çektikçe sarmamıza bakıp azar azar su ilave edip pişireceğim. Hemen zeytinyağımızı da ilave ediyorum. 2 çay bardağı zeytinyağımızı da ilave ettim. Hemen üzerine şöyle 1 tatlı kaşığı kadar ilave ediyorum. Kaynayınca tuzuna bakacağım. Damak tadımıza göre ayarlayacağım. Doğru ocağımızın başına geçiyoruz. Suyumuzu da ilave ettim. Güzelce benim şöyle sarma taşım var. Sarmalarımız yüzeye çıkıp dağılmasın diye. Kaynadıktan sonra çok kısık ateşte mum alevi kadar pişmesini bekliyorum. Yaprak sarmamız bitti. Sunuma aldım. Yapraklarınız fazla tuzluysa bir gece önceden sıcak suda bekletebilirsiniz. Ve sarmalarımızı tencereye almadan önce de sarma altlığı kullandım. Dibi tutmasın, yanmasın diye. Artı üzerine de sarmalarımızın şekli bozulmasın, dağılmasın, eşit şekilde pişsin diye sarma taşı ile dengeledim. Yine bir videomuzun sonuna geldim. Abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimizi izlemek için zili açmayı, tariflerimizi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.